Kurşun karbon batarya sıfırdan en sonuna kadar bütün süreçlerde nasıl üretiliyor'yu bugün birlikte göreceğiz. Bunu çok merak ediyoruz. İzleyicilerimiz de keza merak ediyor. Bunu isterseniz birlikte deneyimleyelim. Ben makine parkurunu merak ediyorum. 2 yıl önce neler vardı, şimdi neler var? Ve bunların dışında Kerem Bey, biliyorsunuz ki biz plastik kutularımızı yurt dışından ithal ediyorduk. Ve artık tamamen kendimiz üretiyoruz. Yerli ve milli olarak şu anda kutularımızla beraber bir batarya üretimini yapabiliyoruz artık. O zaman bugün kutuların imalatını da birlikte gezebileceğiz, doğru mu? Memnuniyetle. Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda Agromod firmasındayız. Daha önce burada videolar yapmıştık. Kurşun karbon batarya sıfırdan en sonuna kadar bütün süreçlerde nasıl üretiliyor'yu bugün birlikte göreceğiz. Semih Bey daha önceki videolarımızdan tanıyorsunuz. Burada bugün yine bizlerle ürünlerle ilgili detaylı bilgi anlatacak. Aynı zamanda fabrikanın 2 yıl önceden bugüne neler değiştiğini bize anlatacak. Semih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Kerem Bey. Sizler de tekrardan hoş geldiniz fabrikamıza. Kerem Bey, 2 yılda çok şey değişti. Gerek Ar-Ge noktasında gerek inovasyon noktasında gerçekten hatırı sayılır bir düzeye geldiğimizi görüyoruz. Hala daha gidecek çok yolumuz var. Ben makine parkurunu merak ediyorum. 2 yıl önce neler vardı, şimdi neler var? Zarflama, gruplama dediğimiz sistemimiz bugün tamamen tam otomatik halde yapılıyor. Kaynaklarımızı da JOS makinesiyle beraber tam otomatik halde yapılıyor. Ve bunların yanı sıra şarj havuzlarımız 2 adetti siz geldiğinizde. Bugün toplamda 8 adet şarj havuzumuz var. Ve bunların hepsinin bütünü olarak da kapasitemiz 4 katına çıkmış vaziyette Kerem Bey. Ve bunların dışında Kerem Bey, biliyorsunuz ki biz plastik kutularımızı yurt dışından ithal ediyorduk. Ve artık tamamen kendimiz üretiyoruz. Yerli ve milli olarak şu anda kutularımızla beraber bir batarya üretimini yapabiliyoruz artık. O zaman bugün kutuların imalatını da birlikte gezebileceğiz, doğru mu? Memnuniyetle. Harika, harika. Bu benim çünkü çok merak ettiğim bir konu. Günün sonunda çok basit bir şey diye düşünüyoruz plastik ama üretilmesi çok zor demişti geçtiğimiz videolarda Murat Bey bize. Artık üretebiliyor olmanız burada harika bence. Kesinlikle öyle. Hatta Murat Bey, %90 yerliliğimiz var, %10'luk kısımda kutu. Ne zaman üretirsiniz demiştiniz. Evet. Ve bugün ben bunu gururla söyleyebiliyorum ki artık plastik kasaları da tamamen kendimiz üretebiliyoruz. Harika. Semih Bey, dilerseniz bir karbon batarya en baştan en sonuna kadar nasıl üretiliyor? Bunu çok merak ediyoruz. İzleyicilerimiz de keza merak ediyor. Bunu isterseniz birlikte deneyimleyelim. Tabii memnuniyet duyarız. Özellikle de bunu size göstermek için sabırsızlanıyoruz. Bu noktada tesisimizin üretim müdürü sevgili Mehmet Mutlu Bey ile de size tanıştıracağım. Kendisi detaylı olarak size üretim aşamalarımızı anlatacak. Evet, şimdi Agromod'un fabrika üretim müdürü ile birlikteyiz. Mehmet Bey bizlerle birlikte bir karbon bataryanın en baştan en sona bütün aşamalarını bize anlatacak. Mehmet Bey hoş geldiniz videomuza. Hoş geldiniz Kerem Bey. Teşekkürler. Şu an arkamızda neler gerçekleşiyor, anlatır mısınız? Şu an arkamızda aküyü oluşturan ana 2 tane etkenimiz var. Pozitif ve negatif plaka. Bunları akü hücresini oluşturmak için ve birbirlerine kısa devre yapmasınlar diye Absorbent Glassmate dediğimiz AGM separatörlerle zarflıyoruz. Bu zarflama işlemi ilk yapılan işlem, doğru mu? Evet, doğrudur. İlk yapılan işlem bu. Sonra nereye gideceğiz? Ondan sonra kaynağa geçecekler. İkinci aşamada neler oluyor, sizlerden dinleyelim. Tabii ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşamada da yine birinci aşamada olduğu gibi tam otomatik bir sistemle devam edeceğiz. Birinci aşamada zarfladığımız ve eşlediğimiz pozitif ve negatif hücreleri burada kaynak işini yapacağız. Ve yine burada da tam otomatik bir sistemde devam edeceğiz prosese. Buradaki en önemli neden de insan kaynaklı hataları ortadan kaldırmak. Tüm Agromod akülerinde aynı kaliteyi ve standardı yakalamak. O yüzden yine tam otomatik bir sistemde prosesimize devam edeceğiz. Bütün kaynak işlemini makine yapacak burada. Biz sadece elle diziyoruz, o kadar. Evet, burada hücreler işte tam olarak hücre olacaklar burada. Tüm pozitif ve negatifler birbirlerine kaynayacaklar. Ayrı ayrı, ondan sonra seri bir şekilde bağlandığında tam bir batarya 12,5 volt, 13 volt bataryamızı ortaya çıkarmış olacağız. 6 hücre bulunuyor. Her hücre takribi 2,2-2,3 voltu bulmuş oluyor. Dilerseniz bu prosesi ben kendim size göstereyim. Çok memnun olurum, güzel olur. İzleyicilere bilgilendirmek adına. Plakaların sayısı bize kapasitemizi verecek. Bilmeyen seyirciler için de bunu açıklayayım yavaş yavaş. Negatif ve pozitif plakalar hepsi birbirine kaynayacaklar. Bu prosesten sonra kutulama işine geçeceğiz. Şimdi ben başlatayım. Evet, burada titreşim sayesinde tüm plakalar nizami bir şekilde eşlenmiş oldular. Birbirlerini karşılamaları çok önemli, tam kapasiteyi vermeleri açısından. İkinci adımda flux dediğimiz bir solventin içine girecek plakaların kulakları ki kaynama işi çok daha sağlıklı ve düzgün olsun. İkinci adım başlıyor. Gördüğünüz gibi önce temizleniyor kulaklar. Ondan sonra solventten geçiyor.
ve kaynama. Evet, Jaws kaynağı bölümü şu an sona ermiş bulunuyor. Kaynak işlemimiz sona erdi. Burada asıl hedeflenen nokta insan hatalarını ortadan kaldırıp tüm kaynaklarda aynı standardı ve kaliteyi yakalamak. Bu noktadan sonra kutulama montaj bölümüne geçiyoruz. Semih Bey, videomuzun başında söylemiştiniz artık plastik kutuları da biz burada yapıyoruz diye. Bu konuyu biraz detaylandıralım isterseniz. Evet, kutuları artık burada üretiyoruz Kerem Bey. İsterseniz buyurun üretim hattımıza gidelim. Evet, çok isterim. Evet Kerem Bey, size az önce bahsetmiş olduğum plastik enjeksiyon makinemiz burada. Üretimini yaptığımız 100 amper saatlik bataryaların kutuları. Prosesimizi burada bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Şu anda makineden çıktıktan sonra operatör arkadaşımız son kontrollerini yapıyorlar. Göz kontrolleri yapılıyor. Detaylı bir şekilde bakılıyor. Buradaki dediğim gibi homojenizasyon çok önemli burada. Birinci kalite ürün demiştiniz. O konuyu konuşalım dilerseniz. Ya biz bunu zaten yaklaşık olarak bir yıla yakın süredir bir inovasyon yapıyoruz. Bu konuda analiz ediyoruz. Şu anda birinci kalite ABS plastik granül kullanıyoruz. Evet Kerem Bey, isterseniz ben size gösterebilirim. Burada ABS granüllerimiz var bizim. Birinci kalite olarak bizim kullandığımız malzemelerdir. Hatta bu malzemeler plastik enjeksiyon makinesine Cihaz nedir peki? girmeden önce ben de evet tam olarak ondan bahsedecektim. Granüllerin içerisindeki nemi almak için, belli bir homojenize hale getirmek için biz bu makineyi kullanıyoruz. Bu da tabii plastik enjeksiyonda malzemenin daha rigid bir şekilde ortaya çıkmasını sağlıyor. Özel bir makinedir bu makinede. Çoğu yerde göremeyeceğimiz bir malzeme anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Anladım. Öyle. Mehmet Bey, şimdi kaynak işlemini de bitirdik. Sırada ne var? Şimdi sırada akü üretiminin 3. prosesi olan Jaws makinesinden çıkardığımız hücreleri teker teker bu kendi imalatımız yerli ve milli olan kutularımıza montajını yapacağız. Evet, biraz önce Semih Bey göstermişti nasıl yapıldığını. Evet, şimdi de artık yemeği hazırlıyoruz. Finale doğru geliyoruz. Doğru, kesinlikle geliyoruz. 6 hücreler oluştuğunu söylemiştik. Bir hücre elimizde. Her bir hücre teker teker yerleşiyor. Her bir hücre teker teker kutuluyoruz. Burada da Yerleşmiş hali var. yerleşmiş hali var. 6 hücrede yerleşti. Ve son adım olarak kapağını kapatıyoruz. Ve bizim aşina olduğumuz hale gelmiş oluyor. Artı eksi kutuplarını görmüş oluyoruz. Prosesler devam edecek anladığım Tabii ki kadarıyla. devam edecek. Şimdi Son nereye haline gidiyoruz? alacak. Şimdi formasyona gönderiyoruz. Evet Mehmet Bey, artık son aşamalara geldik. Formasyondan aküler geldi. Şimdi sırada ne var? Evet, şimdi sırada son tüketiciye ulaşmadan önce kutulama, paketleme bölümü var. Fakat bundan önce ben fabrikamızın genel kalite testlerinden geçiyor akülerimiz. Bunları anlatmak istiyorum birazcık. Kısaca özetlemek istiyorum işin gerçeği. Üretim esnasında kısa devre ve sızdırmazlık testleri yapıyoruz. Formasyondan çıkan akülere paketlemeden önce anlık yüksek akım çekiyoruz. Kapasite ölçüyoruz ve iç direnç ölçme testleri yapıyoruz. Bu noktadan sonra okeylenen aküler sadece kutuya girip son tüketiciye ulaşıyorlar. Bütün bu testler yapılmadan hiçbir şekilde kutulama yapmıyorsunuz. Doğru mu? Size bahsettiğim 5 tane süreç vardı. Bunlardan son 3'ünü de yapmadan hiçbir şekilde akülerimizi kutulamıyoruz. Bu son 3 testimizi anlık yüksek akım çekme, kapasite ve iç direnç testlerine geçmiş akülerimiz okeylenip ondan sonra kutuya giriyorlar. Bütün testleri yapıp okeylenmiş akülerimiz arkadaşlar tarafınca kutulanıyorlar. Ve paletler herhalde ondan sonra. Sonra da sevkiyata gidiyor. Kutulanıp paletleniyor ve ondan sonra son kullanıcıya ulaştırıyoruz akülerimizi. Bugün bayağı aydınlandık. Sıfırdan bir karbon akü nasıl yapılıyor? Sayenizde öğrenmiş olduk bütün prosesleri. Görmüş olduk. Güzel oldu bizim için. Kullanıcılar için çok faydalı oluyor bu bilgiler. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Bu kadar zaman ayırdınız bize. Tek tek bütün süreçleri anlattınız. Çok sağ olun. Ne demek, biz teşekkür ederiz bize misafir olduğunuz için. Sağ olun. Evet
Evet, videomuzun bu kısmında şirket sahibi Murat Bey ve şirketin teknik müdürü Semih Bey ile birlikteyiz. Şirketin 2 yıl önceki durumu, bugünkü durumu, gelecek vizyonunu en yetkili ağızdan dinleyeceğiz. Videomuzun bu bölümüne hoş geldiniz Murat Bey. Merhaba, siz de hoş geldiniz Kerem Bey. Teşekkürler. Evet, ben de şimdi şeyi fark ettim bugün. 2 yılda biz herhalde bayağı bir yol kat etmişiz. Benim ofisim aynı. Pek değişmeyen şey herhalde benim ofisim. Genel olarak aynı ama 2 yıldan beri aşağıdaki çalışan ekibimiz, kadromuzla, onların da ciddi bir özverisiyle aynı zamanda bugünlere geldik. 2023'ün başından beri otomasyona çok önem verdik. Son dönemlerde hatlarımızı bitirdik, kurduk. İstediğimiz konuma geldik diyebiliriz. Hatların geliştirilmesinden kurduk derken bir gelişim süreci vardı burada. Adetler arttı. Ondan şöyle bir bahsediyorsunuz. şey, yani bizim fabrikamızı siz geldiğiniz zaman biz tek redresör 2 havuzda çalışan bir sistemdik aslında. Bugün geldiğimiz noktada 4 tane redresörümüz, 8 tane havuzumuz var. Akücünün gücü de hani ne kadar büyük bir formasyon grubuna sahipseniz günün sonunda, çünkü üretim kapasitenizi bağlayacak olan şey formasyondaki adet. Eğer formasyonu bağlayamayacağınız bir akü üretmenizin sizin günün sonunda bir artı getirisi olmuyor. Biz bir onu sağladık. O taraftaki kapasitemizi arttırdık. Bizim daha önceden makine imalatı da yaptığımız için hala da içeride parkurumuz duruyor zaten. Kendi bazı ihtiyaçlarımızı eskiden de söylemiştim, kendimiz yapabiliyoruz. Daha önceki separatör makinemizde biz kendimiz yapmıştık. Hatta 2 tane separatör makinesi yapmıştık. Şimdi mesela orada bir yenilik yaptık. Onu gruplamalı, zarflamalı bir separatör makinesi yurt dışından ithal ettik. Onu dahil ettik sisteme. İçeride dahil ettiğimiz bir JOS makinemiz var. Otomatik kaynak yapan bir makine. Buradaki insandan bağımsız olarak artık akülerin hücrelerini, gruplarını, kaynaklarını yapabiliyoruz. Bizim için önemli bu noktada. Akülerin kapatma sürecini hızlandıran ve bize zaman kazandıran başka bir tane tünelimiz var. Onu da devreye aldık açıkçası. Ondan sonra bunların hepsi bizim son dönemde yaptığımız şeyler. Biz içeride hem aile olarak büyüdük, çalışanlarımızla büyüdük, hem de aynı zamanda ciddi bir şekilde içeriye yaptığımız yatırımlarla da makine parkurumuzu genişlettik. Biraz önce biz çekimlerde artık kutuyu da burada yapabiliyoruz demiştik. Siz de ilk yaptığımız videoda onun yurt dışından geldiğini söylemiştiniz. Enteresan bir şekilde ülkede bir plastik kutu yapamıyor muyuz diye ben çok yadırgamıştım açıkçası. Artık burada yapılabiliyor. Biraz o detaylardan bahsedebilir misiniz? Evet, şimdi kutuyu artık kendimiz imal etmeye başladık. Sizin geldiğiniz zaman da bizim yerlilik oranımız %90'ın üzerindeydi. Ama şu an şunu söyleyebiliriz. Separatör haricinde dışarıdan aldığımız hiçbir şey kalmadı. Bu da %99 demektir. Çok şükür bunu başardık diyorum. Hani kolay bir iş değil gerçekten. Süreç şöyle gelişti diyelim. Bize gelen artan taleplerle bizim de olan dışarıdan kutu getirme ihtiyacımız her geçen gün daha fazla arttı. Bunun hem yönetimi zordu. İşin açıkçası bir de transit süreler çok uzadığı için burada önünüzü kestiremiyorsunuz. Yani bir konteyner 75 günde gelebiliyor, 90 günde gelebiliyor. 100 günü geçen konteynerlarımız da oldu. Sürekli bir sirkülasyon vardı. Hem o sirkülasyonu bitirmek hem de bu noktada artık kendi özgürlüğümüzü ilan etmek de diyebiliriz bunun adına. Çünkü dışa bağımlılığımız, mesela 100 amperin kutusuyla biz şimdi başladık. 200 amper çok yakında devreye alıyoruz. Ondan sonra 150 amper alacağız. 100 amper üretmeye başladıktan sonra bile biz ithalatla ilgili çok büyük bir rahatlık yaşamaya başladık. Artık eski yaşadığımız sıkıntıları neredeyse hiç yaşamıyoruz. Burada talep artışı dediniz. Birazcık da bu konuya değinmek istiyorum. 2 yıl önce geldiğimizdeki satış rakamlarıyla bugünkü geldiğimiz noktada bu kadar makine parkurunda büyütmüşsünüz. Herhalde satışlar oldukça arttı. Maşallah diyelim, tahtalara vuralım. Teşekkür ederim. Biraz bu konudan da bahsedelim dilerseniz. Siz 2 yıl önce buraya geldiğinizde de bizimle beraber bir çekim yapmıştınız. Herhalde siz de fark etmişsiniz. O zamanki içerideki fabrikanın haliyle şu anki hali arasında ciddi bir fark olması lazım. 2 ayrı fabrika gibi aslında. Evet, 2 ayrı fabrika gibi. Ben de sizinle beraber gezerken fark ettim ki tahmin ettiğimizden daha fazla şey yapmışız aslında. Bundan da memnuniyet duyuyorum. Kapasitemizin geldiği yer çok net olarak 4 katına çıktık. Daha önce yaptığımız videoların altında da soruldu. Lityum bataryalar tarafı da artık geliyorum diyor. Bu noktada Agromot'un lityum tarafı ile ilgili düşünceleri nedir? O tarafa da bir yatırım var mı? Bir üretim olacak mı? Biz açıkçası onunla ilgili ufak bir startımızı verdik. Artık bu noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Daha önceden de bununla ilgili yaptığımız çalışmalar vardı ama somut adım atmak için birazcık bekledik açıkçası. Hatta bizim aşağıda bir ara katımız daha var. Onunla ilgili hatta inşaat ve tadilat işlemlerini başlattık. Yeni sezon geldiği zaman diyelim, yani 2025 sezonu geldiği zaman lityum aküyle de sahada olmayı planlıyoruz. Biz bu sezon başlangıcında hani Mart, Nisan gibi sahada bizim kendi akülerimizin yanında lityum aküleri de göreceksiniz. Bu bilgi önemliydi çünkü jel bataryanın bir grubu var. Kesinlikle o ülkemizde de devam edecek belki uzun bir süre daha. Ama lityum tarafında da istekler oldukça artıyor.
Bu noktada Semih Bey'in de fikirlerini almak istiyorum. Lityum batarya ile ilgili onun düşünceleri nelerdir? Kerem Bey, lityumla ilgili tabii Murat Bey'in de az önce bahsettiği üzere yani biraz da sürecin olgunlaşmasını bekledik açıkçası. Dezenformasyona açık da bir konu. Çünkü belli cycle'lar üzerinden, belli datasheet'ler üzerinden verilen rakamlar var. Bunların karşılığının olup olmadığını görmek istedik açıkçası. Ve bir de biz tabii şu noktadayız. Yani biz sektöre kurşun karbon batarya olarak girdiğimizde jel aküyü aslında daha iyi bir sürüme çevirip sektörde bir pazar edindik. Dolayısıyla bir güven oluşturduk. Burada da eğer biz o zaman tabii bir yıl önce de bu konuyu konuşmuştuk. Yani biz Agromot olarak lityum teknolojilerinde de sahada varsak jel aküdeki vermiş olduğumuz güvenin aynısını burada da vermek zorundayız ve mecburiyetindeyiz. O yüzden şu aşamada tabii Murat Bey ile daha iyi anlatır. Belli bir olgunlaşma sürecine geldik. Kalite anlamında da sektörde belli yeterliliği sağlayabilecek ürünleri 2025'in ilk çeyreğinde stoklarımıza sunacağız. Bu da buradan bizi izleyen bütün bayilerimize ve müşterilerimize bir müjde olsun. Bu noktada artık biz de bu kararı alma durumuna geldik. Sağ olsun Murat Bey'e teşekkür ederiz. Bu konuda bayağı bir kendisiyle çok istişare ettik ama olması gereken noktaya doğru gidiyoruz. Ama bu tabii ki şu demek değil. Jel akü üretimini bırakmayacağız. Çünkü burada belli bir talebimiz var ve bir müşteri kitlemiz var. Beklentiler var ama bu bizim tabii ürün gamımız içerisinde lityum demir fosfat bataryalarla beraber eşdeğer olarak ilerleyecek. Lityum konusunda dediğim gibi ürün gamımıza bu ürünleri ekleyeceğiz. Talepler doğrultusunda yine Agromot kalitesinde sağlam, güvenilir ürünleri stoklarımıza koyacağız. Ama tabii Murat Bey de daha iyi bilir. Yani bizim buradaki jel esas tarafı şey, bizim farklı. ana gemimiz aslında jel akü. Evet. Bizim ana gemimiz orası. Ama böyle bir talep var ve bu talep bizim bayilerimizden de bize geldiği için artık bizim bunu reddedemeyeceğimiz bir noktada. En azından Semih'in dediği şey de çok kötü. Geçen sene bu sene arasında bu işin bir olgunlaşma, bir pişme süresi oluştu. Evet. Sağdan veri alma işi kolaylaştı. Daha önceki olan belirsizliklerin bir kısmı aşıldı. Evet. Yani sektörde bu konuda tecrübeli insan sayısı arttı. Yani 2 sene önce biz lityumu konuştuğumuz zaman bunları herhalde beraber bile oturup konuşamazdık bu kadar net olarak. Yani soru işaretlerinin daha çok olduğu bir dönemdi. Ama bizim esas ana işimiz, ana gemimiz jel akü üzerinden ilerleyeceğiz. Ama portföyümüzde bundan sonrası yeni sezon için lityum aküleri de üretmeye başlayacağız. Semih Bey, bu ürünü Türkiye'deki yapılanması, ağınızdan bahsetmenizi biraz rica edeceğim ve bu ürünü hangi kesim tercih ediyor, kimlere bu ürünler satılıyor? Biraz bu ürün portföyünü satın alan gruptan da bize bahsetmenizi rica edeceğim. Öncelikle teşekkür ederim böyle güzel bir soru sorduğunuz için. Çünkü yaklaşık tabii çekimden sonra hep 2 yıl sonra 2 yıl sonra diye konuşuyoruz ya. Buna da benzer bir şekilde ben cevap vereyim. Bizim tabii Türkiye'deki bayi yapalanmamız bu 2 yılın sonucunda da katlanarak devam etti. Ve ben baktığımda şu andaki bayilerim hep genelde teknik taraftaki ürüne meraklı olan insanlar ve belli sorunları yaşayıp da o sorunlardan uzaklaşmak isteyen, bizim ürünlerle beraber kendilerine yeni bir sayfa açmış aslında bayilerle beraber çalıştık. Buradan da hepsine çok teşekkür ediyorum. Tabii bu noktada resmi kurumlar da var çalıştığımız. Yerli ve milli bir ürün üretmemizin getirdiği güzelliklerden bir tanesi de sanırım bu oldu. Tabii burada bizim sizlerle yaptığımız o deneme videolarında, ürün inceleme videolarındaki aslında birçok sonuç farkında olmadan Türkiye'deki birçok kamu kurumunun da dikkatini çekmiş. Yani ben bunu tabii fuarlardan da bu feedbackleri alıyorum. Sonra bizden çok fazla işte akü alıp denemek istediler. Gerçekten böyle mi? Bir görelim diye. Ve biz bunların sonucunda bugün çok önemli kamu kurumlarıyla çalışıyoruz. Çalışmaktan da kıvanç duyuyoruz. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Yani sizin buradaki rolünüz de bizim için çok kıymetli. O yüzden ben teşekkür ediyorum Murat Bey adına da size bir kez daha. Türkiye'deki pazar bu şekilde. Şu anda çok şükür istediğimiz noktadayız. Tabii ki hedeflerimiz var. Bunun yanı sıra bir de bizim dış ticaret tarafımız da var. Oradan gelen de ciddi talepler var. Bu noktada ben Murat Bey'e bırakmak istiyorum sözü. Kendisi daha iyi ifade edecektir. Aslında güzel bir taraf ihracat yapıyor olabilmek. Bizim adımıza da hem onur verici hem gurur verici. Yani birçok ülkeyle çalışıyoruz şu an. Düzenli yüklemeler yapıyoruz. Ukrayna, Polonya, Bulgaristan, Almanya, Tunus bizim ağırlıklı çalıştığımız yerler şu an için. Başka görüştüğümüz yerler var. Olma imkanı olan yerler var ama mesela yurt dışında distribütörlük verdiğimiz ülkeler de var bunların içinde. Böyle anlaşma yaptığımız yerler var. Biz bu sektöre ilk girdiğimiz zaman şunu fark etmiştik. Çok ithalata bağlı olan bir sektör. Batarya sektörü bizim tarafımız. Bu tarafta biz
kendi çapımızda küçük de olsa bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Türkiye'deki en azından dış ticaret açığının kapanmasında küçük de olsa bir yerimiz, bir paydamız olmasından gayet de mutluyuz açıkçası. Evet, bugün beni ağırladınız ve fabrikada bir akünün en baştan en sonuna kadar hangi proseslerden geçiyor bunu görmek ve insanlara bunu bütün aşamalarıyla anlatmak bence çok keyifli olacak. Çok da güzel yorumlar geleceğine şimdiden eminim. Ben misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Her yıl yeni videolar yapıp her gelişimizde de firmanın daha da büyümesi, daha farklı bir noktaya gelmesi de bizim için de ayrıca bir keyif. Bahsettiğiniz üzere yurt dışına ihracat yapmak da önemli bir detay. Biz de küçük de olsa hizmet ihracatı noktasında bir şeyler yapıyoruz. İhracat önemli bir kalem. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa son olarak videomuzu o şekilde kapatalım. Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Aynı zamanda şöyle kapatalım o zaman. 2 sene sonra yeniden görüşmek üzere diyelim. Bence arayı o kadar açmayalım. Seneye yine görüşmek ümidiyle diyelim. Tamam, peki inşallah. Görüşmek üzere. Evet, bu videomuzda Agromod'dan size seslendik. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.